Arkadaşlar şu anda Dubai'deyim. Birleşik Arap Emirliği'nin 7 emirliğinden birisi olan Dubai Emirliği'ndeyim. Bir video önce size Dubai'nin böyle her turistin gelip de gezdiği, gördüğü lokasyonlarını göstermeye çalıştım. İşte Burj Khalifa, hemen yanında Dubai Mall, sonra Dubai Marinası, sahil tarafları. Yani turistlerin hep gittiği lokasyonları gösterdim. Ama bir de bu Dubai'yi, bu Birleşik Arap Emirliği'nin birçok bölgesini ayakta tutan bir halk var, halklar var. İşte Filipinliler olur, buradaki Bangladeşliler olur, Afrika'dan gelenler olur, Hintler olur, Pakistanlılar olur. Ya bu bölgenin birçok yükünü, bence ülkenin %80'lik yükünü, özellikle hizmet sektöründeki olan yükünü sırtlamış bir insan topluluğu var. O insanların yaşadığı bölgedeyim ben şu anda. Buranın adı Al Rigga. Deira'da az ileride, Deira taraflarında da yaşıyorlar. Al Rigga bölgelerinde de yaşıyorlar. Bu videoda o Dubai'yi sırtlayan insanların yaşadığı bölgeye gideceğiz. Yani Dubai'nin bir de size gösterilmeyen yüzünü keşfedeceğiz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Burada öyle çok yüksek binalar göremezsiniz. Böyle Dubai'nin o turistik kısmındaki gibi. Burada böyle insanların yaşadığı evler, binalar böyle 5 katlı, 6 katlı, 7 katlı. İşte iş merkezleri, gene kısmen oteller, solda sağda restoranlar. Ama sokak da yine genel olarak temiz. Tabii insanlar burada biraz daha sigara hizmetlerini yere atıyorlar. İşte kağıtlar falan atmışlar ama genel olarak yani burası çok da böyle pis değil gördüğünüz kadarıyla. Ama mesela Dubai'nin o şehir merkezinde şöyle o duvarlara asılmış şu yazıları, şu reklam şeylerini görmezsiniz mesela arkadaşlar. Yatak kiralama mı? Ya burada yazmışlar mı yatak kiralıyoruz diyor. Yazmamışlar ama işte bu sharing room, bak partition diyor ki partition room available alacak. Burada yani bu numaraları aradığında sana birkaç kişinin aynı odada kaldı o bahsettiğimiz yatak kiralanan, sadece oda kiralanan 5-6 kişinin aynı odada kaldığı şeyleri gösterecekler kiraya vermek için. Bu videoyla beni ilk defa tanıyor olabilirsiniz. Ben dünyayı geziyorum arkadaşlar uzun bir süredir. Seyahat ediyorum ve seyahatlerimi kayıt altına alıyorum. Sizler de kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenir, yorum atarsanız emoji bile olur, mutlu olurum. Bir video önce yine Tümay arkadaşım yanımdaydı. Bu videoda da onunla beraberiz. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Nerede yapalım Tümay? Solda. Tümay'ın o demin bahsettiği paylaşımlı yatak olayı, bakın her yerde. Ya işte paylaşımlı yatak her yerde. Bahsetmiştik bir video önce ama burada bu insanların birçoğu böyle özel dairede tek başına yaşamıyor arkadaşlar. Çünkü kazançları zaten belirli bir seviyede olduğu için yani paylaşımlı odalar diye düşünün. Hostel düşünün. Bir odada işte 10 tane ranza, 15 tane ranza ya da bir evin içinde üst üste koyulmuş 3 ranzalar düşünün. O paylaşımlı yataklarda kalıyorlar, odalarda kalıyorlar. İşte kimisinin banyosu, tuvaleti bir, kimisinin ayrı. Hatta şöyle bir şey bile var. Gece çalışan gündüz yatıyor bir yatakta. Aynı yatakta da gündüz çalışan da gece yatıyor. Yani bir yatağa 2 kişiye de kiraladıkları oluyor burada. Daha ucuz. Çünkü buradaki insanların tek derdi para kazanmak ve yaşadıkları ülkedeki ailelerine para göndermek. Yani bu bölgedeki birçok insanın söyleyebilirim size. O yüzden ne kadar kısabilirlerse o kadar önemli onlar. Yani hijyen çok da mühim değil açıkça söylemem gerekirse. Çünkü önemli şey para. Şimdi olan şansımızda da bir inşaat çalışması var ya. Bu bölgedeki bir Filipin restoranına geldik arkadaşlar. Çok yoğun bir Filipinli yaşayışı var burada. Ben onu da gördüm ve Afrikalıları çok gördüm. Burada fiyatlar tabii ki o Dubai Mall'un oraya göre, Burj Khalifa'nın oraya göre çok daha, bir tık daha düşük. Çok daha değil, bir tık daha düşük. Ortalama meyve suları var mesela. 15 dirheme alabiliyorsunuz burada. Aşağı ben Türk lirası karşılığını yazdım. Siz de çarparsınız zaten. 15 dirheme alabiliyorsunuz. Yemekler işte tavuklar var. 12 dirhem, 20 dirhem, 15 dirhem, 15 dirhem, 10 dirhem. 15 dirheme işte tostlar, şavurma falan var mesela. Şavurma kulüp 15 dirhem diyor arkadaşlar. Hamburger var 15 dirhem, 20 dirhem. Bunları o Burj Khalifa'nın orada yiyemezsiniz bu fiyata. Bunu söyleyebilirim size net olarak yani. Fiyatlar böyle. Biz ne yiyelim ona bakalım şimdi. Kahvaltımızı nasıl yapalım? Asya mutfağındayız. Bir çorba, etli çorba olabilir sanki ha. Noodle arkadaşlar. Tümay'ın yemeğe geldi arkadaşlar. Böyle bir sandviç söyledik o. Şavurma aslında. Ben de şavurma söyledim ama ekmeklisini söyledim. 15 dirhem. Şu patatesle beraber. 16 mı? 16 liraymış. Hava da arkadaşlar öyle sıcak ki yani sanki böyle Haziran ayındayız. Diyorum şu an burası böyleyse ileride nasıldır yani yaz aylarında bilmiyorum. Bu arada yerlerde şöyle kağıtlar da var. Ne olduğunu siz anladınız bunu. Bulabilirsiniz. Mesela şurada da var. 60 arkadaş biri numarasını yazmış ve resim koymuş.
Şöyle. Aynısı şurada. Farklı. Böyle şeyler de var yani. Bu bölgede mesela bu Burj Khalifa'da bunu göremezsin yerde böyle Yok. şeyler. İmkanı yok. Mümkün değil ama buralarda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bölge öyle bir bölge olmuş ki böyle Orta Doğu'yla Asya ve Afrika'nın karışımı gibi bir şey olmuş. Yaşayan insanlardan kaynaklı gelen sesler hep böyle farklı ülkelerden, coğrafyalardan yani. Restoranlar da öyle çok farklı yerlerden. Orta Asya, bak Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın, Uzak Doğu'nun, Filipinler tarafının bir karışımı, bir mahalle bölge olmuş bu Alrica, Deira tarafı. Buradaki Filipinlerin genel olarak yaptıkları iş herhalde garsonluk oluyor. Kliniklerde çalışıyorlar. Çocuk bakıyorlar. Yapabiliyorlar. Böyle mesela bir sağlık kliniğinde sekreterlik, işte dediğim gibi hemşire. Ama direkt hemşirelik değil. Nasıl denir ona? Danışmada falan duruyorlar mesela. Anladım. Hasta kabul gibi yerlerde Gibi, çalışıyorlar. aynen. Çünkü onlar ofis, yani bilgisayarla ilgili bir işte ve İngilizce'de iyiler. O yüzden Hintlerden, Pakistanlardan daha şeyler. Filipinler arkadaşlar. Ben burada en çok Filipinli gördüm ve Afrikalı gördüm. Yani aslında Bangladeşli, Pakistanlı'dan çoksa Filipinli ve Afrikalıları gördüm burada. Bu bölge özellikle. Şurası bu taraf, evet. Yerdeki kartlar baya fazla var arkadaşlar. Yani bir şey fazla işte. Deira tarafına geldik. Deira tarafına kadar geldik yürüye arkadaşlar. Tabii şu an gündüz diye çok kalabalık değil ama akşamda burada adım atacak yer olmuyor. Millet iş çıkışı, metroda inanılmaz kalabalık oluyor. Biz dün bindik. Bu bölgelerde hep Deira'da uçak kalkmış, şu an gidiyor. Deira bölgesi buralarda. Sıcak, hava bayağı sıcak gerçekten. Bu benim şort giymediğim için üzüldüm biraz. Bu bölgede buradaki çalışan halk yaşıyor. Evet, biraz daha şehir planlaması olarak başka falan ama güvenlik aynı güvenlik. Yani güvenliğe dayalı herhangi bir problem burada da yok. İnsanlar Dubai'ye geldiğinde hep bir test yapıyor ya. Gidiyor işte arabanın üstüne bir şey koyuyor, telefonunu koyuyor, işte bir saat bekliyor. Ya da işte bir altın kolyesini koyuyor. Uzaktan izliyor alacaklar mı diye. Burada da çok bir sıkıntı, problem olacağını düşünmüyorum o konuda. Ben tam olarak burada kredi kartımı unuttum. Sen kredi kartını mı unuttun burada? Ben metroda para yüklenen ATM'lerde kredi kartımı unuttum. Ve kredi kartımı unuttuğumu tam 6 gün sonra fark ettim. Tamam. Kullanmamıştım o sırada. Ve kredi kartım gayet, yani biri alsa temassız alışveriş falan yapabilir. Hiçbir şey olmadı. Yine bu metroda bulmuşlar. Bulup polislerin olduğu bir station var, Union Station. Oraya teslim etmişler. Sonra ben geçen olmadı. hafta da çantamı unuttum camide. Onu hatırlıyorum, Çantamın ağzı konuşmuştuk. falan açıktı yani. Bir saat falan orada kaldı. Bir saat sonra fark ettim. Yani hiçbir şey olmuyor. Burası çok güvenli. En kötü yerinden en iyi yerine kadar tüm lokasyonlar. Güvenlik konusunda hiçbir sıkıntı yok. Biraz sadece bu bölgedeki yapılaşma farklı. Turistik bir nokta değil. O yüzden gelen insan portföyü farklı. Yani turist burada çok göremezsiniz arkadaşlar. Buradaki gelen insanlar, gezen insanlar genelde yaşayan insanlar. Bir de oteller bu Deira tarafında, ben bakmıştım. Dubai'nin normal merkezi yerlerine göre ya da farklı lokasyonlarına göre daha ucuz, biraz daha ucuz. Burayı da ondan dolayı tercih ediyorlar. Otelde de kalıp metro ile ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar merkeze. Arkadaşlar kırmızı ışıktayken bekleyin, söyleyeyim size dedim, bekliyorken hazır. Sakın ola Dubai'ye geldiğinizde kırmızı ışıkta geçmeyin. Yaya geçidi hariç, bu çizilmiş çizgiler hariç sağdan soldan yoldan atlamayın. Eğer olur da yakalanırsanız bunun cezası ağır. Yani yüklü cezalar alabiliyorlar sizden. Bilginiz olsun. Burada herhangi birine hakaret de etmeyin. Bunun da cezaları ağır. Yani burada ceza sisteminden bir video önce bahsetmiştik. Kurallara uymaya çalışın. Arabaların zaten temizliğini de görüyorsunuz. Pis araba Dubai'de görmeniz çok zor. Gerçekten çok zor. Onun bile bir cezası var demiştim size yani. Çok pisse böyle park yerinde park ettiyse o halde onun bile bir cezası var arkadaşlar. Şimdi bu kamerayı da tutalım, suyun üstündeyim. Bir teknenin üstündeyiz arkadaşlar. Bu Deira tarafından aşağı doğru indiğinizde Google haritaları burada kullanın. Dubai'nin Old Dubai, eski Dubai dedikleri yer var arkadaşlar. Oraya gidiyoruz. Eski Dubai dediğime bakmayın aslında. Yapay yine orası. Sonradan yapılmış. Yeni ama eski Dubai tarzında inşa edilmiş bir yer. Hemen karşıya 2 dirhem karşılığında geçebiliyorsunuz. Bu ufak şöyle sandallarla. Bilginiz olsun. Geldiğiniz Deira tarafına mutlaka şöyle karşıya bu teknelerle geçin. Taksiye binmeyin hiç boşuna. Akşamları ışık koyuyorlar. Şu eski binalar var ya, çok güzel oluyor.
Ve geldik arkadaşlar. Bu Old Dubai dedikleri Google haritalara yazdığınızda çıkacak olan bir bölge. Turistik bir yer yapmışlar. Böyle hediyelik eşyalar alabileceğiniz, Suudi Arabistan'a ait böyle ürünlerin satıldığı, Orta Doğu'ya ait işte böyle şeylerin satıldığı yer burası. Böyle kerpiçvari evler yapmışlar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ilerlere gittikçe daha net anlayacaksınız. Selamünaleyküm. Just have a look my Thank you my brother. I don't need. Thank you, thank you. Thank you, thank you bro. Thank you. Thank you bro. Which country? Türkiye. Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Yavaş yavaş. Which country? Pakistan? No. Bakayım sana bir. Afghanistan. Ha? Afghanistan. Which city? Kabul. Kabul. I visited in Afghanistan. Really? Yeah. Maybe Where? 4 months before 4 months. Really good. Sweet boy. Really good. Good people. Good people. Yeah, friendly Turkey people. also good people. Thank you. Where Istanbul ya İzmir? Ankara diyelim, Ankara. 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 Yavaş yavaş. Hasan Şaş yavaş yavaş. Şuvar şuvar. Okay. Do you living here? Yeah. Do you living here? I don't bro. Turkey people too much like Dubai chocolate, famous one. I don't know. I like it. Dubai chocolate. I will show you. I will taste. No problem. Thank you. I don't need now. Yavaş yavaş. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Good luck. Thank you. 5 AED. Senin üstündeki ne bu üstündekinin adı? Tümay onu da Abaya. gösterelim. Abaya. Gösterelim. Çok Buranın rahat. yerel kıyafetlerinden mi? Evet, buradaki lokaller genelde giyiyorlar. Ya Araplara özgü bir şey. Arap kültüründekiler genelde giyiyorlar. Sen de bunu görüyorlar ya. Ben de turistim. Diyorlar ki bu turist bundan almış benden de alır diyorlar. Muhtemelen aynen. O yüzden- Kaça aldın dedi zaten az önce. O yüzden satmaya çalışıyorlar. Ama çok rahat Bize. ya. Efil efil ha. Evet, özellikle yani burada çok rahat. Üzerine bir elbise giyip bunu çıktığında hiç bunu almıyorsun. Dubai'ye geldiğinizde yüksek ihtimal turistik olarak geliyorsanız mutlaka bence Old Dubai tarafına da uğrarsınız arkadaşlar. Bak burası ne kadar, burası daha ucuz ha. 10 AED'ye satıyor. Ya o şey getirdikleri yere Gel göre sağdan mı değişiyor gidelim? zaten. Sağdan gidip sola dönelim. Geldikleri bölgeye göre. Sağdan gidip sola dönelim gel. Şimdi yöresel ürünler var. Zaten abilerin kıyafetinden anlıyorsunuz nereli olduğunu. Esnafların birçoğu Pakistanlı burada. İşte Afganistanlı. Gördünüz. Kıyafetlerden anlaşılıyor ya da Bangladeş'tir. Bangladeş çok denk gelmiyor ama Pakistanlıya falan. Bangladeşliler esnaf değil de genelde çalışıyorlar, işçiler. Bak bu şunlar Bangladeşlidir mesela. Evet. Where are you from? Bangladeş? Bangladeş. Good, good. Direkt anlaşılıyor evet. Beni Bangladeş kadar yoran bir ülke olmamıştı ya o seyahatlerimde. Şuna bir bakın şuna. Arkadaşlar sokakta hayvan görmeniz çok görmüyorsunuz sokakta hayvan. Yani gördüğünüz üzere bu ikinci gördüğüm kedi. İkinci gördüğüm kedi. Yavrum seni besliyorlar mı? Aa, bak bir tane daha geliyor. Mama vereceğiz sanıyor da mama da satılıyor mudur buradaki? Burada sanmıyor burada. Oy yavrum. Yaş mama var mı bu marketlerde burada? Burada yoktur. Olsa alırdık. Bu insanların buradaki gerçi abi bölge halkının orijinal halkı göremedik ki hiç. Hep dışarıdan gelen işçiler, çalışanlar var. Çünkü onlar buralarda Gel böyle yaşamıyor, gidelim. Onlar villalarda yaşıyor. farklı Evlerde lokaller kedi var. köpek besliyorlar mı sence? Evet, besleyen lokaller var. Köpek Öyle bir de kültür. besliyorlar, kedi de besliyor, evet. Yani buradaki lokallerde farklı bir kafa yapısı var. Ben gördüm. Köpekle restoranlara giden de, evinde besleyen de, arkadaşlarım da var, paylaşanlar Instagram'da var yani. Kediye zaten bu arada herkes okey. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Köpek ama yine de gördüm. Şöyle bir cami var bakın burada. Topraktan bir şehir inşa etmişler gibi düşünün bu bölgeyi. Topraktan, çamurdan, kilden böyle kerpiç yapılarla bir şeyler yapmış gibi. Bizim Hristiyan şeyi. kilise mi burası? Aa. Shri Krishna Temple. Bu Hindulara ait bence. Hindu tapınağı bu. Hint kesin Hint tapınağı bu. Şöyle yaşayan çok da bir Hintli var biliyorsunuz. Hintli nüfusu var. Şu İran'da Yezd şehrinde böyle Yezd diye bir şehir var İran'da biliyorsunuz ki. Hep böyle arkadaşlar kerpiçten. Daha önce ziyaret etmiştim. Eski videolarımı izleyenler biliyordur. Şu bir klima sistemi görüyor o yukarıdaki. Baharatlar satıyorlar. Tütsü yakmışlar bak. Kokuyu vermişler. Bir Old Traditional Market yapmışlar. Bir Old Town gibi bir bölge yapmışlar. Adı Old Dubai. Orada fiyatlar da iyi ya. 10 dinara adam elbise satıyor. Tabi ne kadar ağır, sağlam kaliteli bilmiyorum ama burada her şeyi bulabilirsiniz. Almak istediğiniz her şey vardır burada kesin olarak yani. Her yer zaten alışveriş cenneti ülkede. Dubai'de. AVM'ler çok. Bak bayağı turist var. Gelmiş insanlar oturuyor kahvesini içiyor. Sen geliyor musun buraya Tümay?
Çok değil yani, yolu çok ters ama bazen. Ara ara. Bakın O şey, kıyafetlere. İstanbul'u özlediğimde geliyorum ben vapurla o havayı hissetmek Vapur havasına. için. Farklı bir yer yapmışlar ama ya. Turist için diyorum ya ben. Turistik yani, aynen. İşte turist için adamlar her şeyi yapmış ya. Her şeyi düşünmüşler yani. Turist gelsin diye ülkeye satıyorlar. Adamın koluna bak, Türk bayrağı var. Ayva. Where are Türkiye, you from? Türkiye. Türkiye. Ben Pakistan, ben burada çalışıyorum. Orada çalışıyorsun. Yes. Türk iş Inside have more. You look. dükkan gibi bir yer arkadaşlar. Türk dükkanı, Türk restoranı Gel gibi bir yer. abicim. Merhaba. Sağ ol. Gel. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Gel'i de öğrenmiş. Gel. Ben burada çalışıyorum. Bazı kelimeleri de öğrenmiş. Aha, ayakkabılar düştü. Düştü la, düştü. Düştü. Kaldır. Tır. Gel yavaş. Abi bu Mısır'da da böyle. Hasan Şaş gel yavaş. Hep böyle şaşmaz ya. Türk olduğumuzu öğrendiklerinde bölgede Mısırlı da çok arkadaşlar bu arada. Hasan Şaş yavaş. Bu Orta Doğu'da birçok ülkede bunu biliyorlar. Artık bir spiker maç esnasında bu cümleyi mi söyledi, ne yaptı bilmiyorum. Bir de tabii medar iftarımız Murat Alemdar. O da biliniyor. Ne o Tümay? Şal mı? Kaç para? How much? Saat falan herhalde. How much? This is 180. 180. Maşallah da varmış fiyatına. Ha. Why it's so expensive like this? This is French lace and this is pure pashmina, natural. Şey, Kaşmir King of galiba. Kashmir. Yine de pahalı. Turistik yer diye ya. Ya evet, tabii ki de bunu işte pazarlık yapmaya Thank you. başlasan 1/3 kadar düşer. Orada da gene ufak bir hareketlilik var arkadaşlar. Şimdi tam öyle sıcağı, akşam daha da kalabalık olur. İnsanlar var ama ya. Gelmişler buraya yani. Gezmeye, görmeye, bir şeyler bakmaya. Türk de bayağı çok ya. Türkçe konuşan bayağı. Yani Dubai'ye Türk akını var desek yalan olmaz yani. Her yerde Türkçe duyuyoruz. Özellikle Burj Khalifa'nın orada. 5 dirhem arkadaşlar. Şu cüzdanlar. 10 dirhem şu kıyafetler. Şöyle yöresel kıyafetler. Bu beyazın bir adı var mı? Buranın yerel halkının gibi. Kamdura mı bunun adı? Kamdura. Göstereceğim mi? Türkçe biliyor musun? Nerelisin? Where are you from? Suriye. Suriye, Halep. Halep mi? Halep. Güzel. Memnun oldum. Sağ ol, bunlar bakıyor sadece. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Halep'i gezdim, biliyor musun? Sorry. Halep'i gezdim. I visited in Halep. Yeah. Before 1 year. 1 year ago. İnşallah. Nice to meet you bro. Nice to meet Thank you. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sağ ol. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Kislam Arapça mı teşekkür demek? Arap. Yani buradaki tabi Arapça dediğimizde buradaki işte Suriye'nin Arapçası başka aslında. Benim söylediğim bu lokal bir Arapça. Emiratiler şükran diyor. Ama diğer taraflıların Arapları Kislam diyor. İslam. Şaka değil arkadaşlar. Suriye'deki Arapça başka, Mısır'daki başka, işte Yemen'deki başka. Farklı hep böyle. Evet, genel olarak anlaşıyorlar ama anlaşamadıkları da kelimelerde, anlamadıkları kelimelerde oluyor. Bilginiz olsun. Bu arkamda gördüğünüz yer bir reklam değil arkadaşlar ama burada yani en meşhur olan yerlerden biri burası. Bir kahve dükkanı burası. Bizim Türkler de mesela şu sağımızda bir Türk kafilesi var. Bizim genel Türk influencer'lar da burayı çekmiş, atmış, tamam mı? Abi Dubai'de şöyle kahve şeyi, işte şöyle kahve falan. Böyle bir old town tarzı bir yerde işte böyle kerpiçten yapmışlar ya bunu arkadaşlar. Bir akım var bunun önünde, fotoğraf akımı. Burayı meşhur etmişler. Bence bir esprisi var mı? Evet, farklı duruyor ama bence bir esprisi yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gelen gelene buraya. Fotoğraf için, video için. Burada bir de bir kafe bakalım. İçerideki fiyatlara bakalım. Biz de bir kahve içelim. Buradaki fiyatları da söyleyeyim size. Anladınız az çok bölgeyi. Nasıl bir yer. Turist için yapılmış bir yerlerden birisi de burası. Ama ben yine de söylüyorum. Dubai hükümetini tebrik ediyorum. Adamlar ülke yani halktan vergi almıyor arkadaşlar. Ama ülke kalkınsın diye her şeyde yapmışlar. Evet, petrol, doğalgaz da var ama adamlar turistten de ne almak isterlerse alıyorlar yani. Turist için her şeyi yapmışlar. Mesela Evet. burada gördüğün dükkanların hiçbirini buranın lokal olmayan halkından biri satın alamaz. Sadece kiralayabilir. Ev alma hakkı var yabancıların. Ev alabiliyorsun. Sana ait olabiliyor tapun. Ama hiçbir şekilde dükkan, iş yeri alamaz. Kiralayabilir. Evet, sadece kiralayabilirsin. Şurada da Turkish Ice Cream yazıyor. Arkada Bangladeşli var. Vallahi. Gerçekten Turkish Dubai Ice Mall'da Cream. da öyle. Arkada Bangladeşli var. Farklı. Ne olduğunu anlamadım. Fazla renk. This is for hair. For here, you can wrap This it. is how much? Bu biraz mesela bu made of biraz camel adi wool. mesela bak şu örtü şuradan belli bak. Buna diyemez ki Kaşmir diye. Renk katmış resmen yani. Renk katmış. Buna da 180 derse zaten harbiden kandırıyorlar bizi yani. Tabii ki de burada herkesi kandırıyor. Dur bakayım ne kadar diyecek. How much? It's
80. Ha. 100. 180. Evet evet. Maşallah. 180. Çok Tabii ki. çok yani ve o çakma yani şey değil o O kaç lira senin başka turist bir olduğunu anlamasa asla o fiyatı söyleyemez. hikaye veriyor ya. 2 tane böyle soğuk içecek aldık arkadaşlar. Costa diye bir kahveci bu. Bilmiyorum reklam değil bu. Turistik noktada 28 dirhemdi değil mi sanırım tanesi? Öyle Evet, görmüştüm ben. 28. En büyük boyunu boy. aldık. En büyük boyu 28 dirhem. Bilginiz olsun turistik noktada. Kahve içmek isterseniz Americano'yu 15 dirheme falan satıyorlar. Tam turistik bir noktadaki fiyatlardan bahsediyorum size. Bilginiz olsun. Old Dubai, burayı da sevdim ya. Tatlı bir havası var. Gelip görürsünüz yani. Seyahat edersiniz. Güzel değil mi? Sevmedim. Çok tatlı. Çok mu tatlı? Az ekşi olaydı iyiydi. Neyse soğuk diye içeceğiz artık. Hiç ekşi bir şey satmıyorlar ki burada. Her şeyin içine aşırı şeker böyle şurup. Bunlar çayı bile 5 şekerli falan içiyor. 5 kaşık, 6 kaşık çok şekerli fena. içiyor. Çayı Zaten bile. Dubai çikolatası niye çıktı? O Abi, kadar evet. tatlı. Burada Dubai çikolatası burada sahteleri de çok. Sahtesi de nasıl oluyorsa onu bilmiyorum. Kötü mal kullanıyor kesin. Orijinaline biz fiyatını sorduk. Orijinal dedi. 1400 lira dedi. Lirayla vurduğunda 1400 lira falan yapıyordu. Bilginiz olsun. Ama o şey turistik bir yerdeydi yine. Evet yine turistik bir noktadaydı gerçekten arkadaşlar. Burada Dubai çikolatası yemeyelim yapacak bir şey yok. İşte şeyin ya reklam işte biliyor musun? Adamlar bir reklam yaptı. Birileri aldı, o aldı, böyle aldı, şöyle böyle patladı gitti Dubai çikolatası. Lan Trabzon çikolatası yaptılar bir fındıklı. Onu yiyemedim içimde kaldım. Birinde varsa bana göndersin. Çözebilirsek onu bir alalım. Ben parasıyla da almaya razıyım. Abi bizim Karadeniz'in fındığıyla bir çikolata yapmış adamlar. Yemedim bak. Yiyenleri dinledim ağzım sulandı. Onu bizim dünyaya tanıtmamız lazım. Hamsiliği değil ha. Fındıklı olanı. Söylüyorum size. Tuvalet de var arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Şöyle kullanmak isterseniz adamlar tuvalet de koymuş. Böyle gezdiğiniz yerlere. Bakın şöyle işte dediğim gibi Old Dubai tarafı. Dubai'nin her tarafını göstermeye çalışıyorum size. İlk video, sonra bu video. Akşamlarında yüksek ihtimal bir sonraki video. Akşamlarında o Burj Khalifa'nın o etrafını görürüz. Sohbet ederiz gene insanlarla biraz. Vay vay. Tesla çok burada ya. Taksilerde bile Tesla kullanıyorlar. Takside bile Tesla ekstra paralı mı? Yo aynı. Buradaki Hatta metro sistemi ne? çeviriyorsun Tesla geliyor. Metro sistemini de sana sorayım. 2 tane kart var ya sende. Onu anlatalım. evet. O ne mesela? Nasıl oluyor o işleyiş? Bir normal kart var. Herkesin kullandığı, bütün kabinlerde geçerli olan. Bir de Gold kart dediğimiz sadece 2 katı, diğer metro kartının 2 katı para yüklediğimiz sadece Gold kabine binilen bir kart var. Diğer standart kart olan Gold kabine geçemiyor. Geçerse ve görevliler kartını kontrol ederlerse 100 dirhem cezası var. Farkı ne arasındaki? Daha kalabalık olmuyor, daha fazla para ödüyorsun. Daha az insan 2 oluyor. katı para ödüyorsun, evet. Öbür taraf karışık oluyor. Bir de kadın kabinleri var sadece, kadınların binebildiği. Erkek binince direkt gönderebiliyoruz yani. Git buradan dediğimizde gitmek zorunda kalıyorlar. Cezası var yine. O da 100 dirhemdi yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki metronun ücreti ne bir yerden bir yere? Kısa mesafe 3 dirhemdi yanlış hatırlamıyorsam ama normalde benim gittiğim bütün duraklarda hep 5 dirhem ödüyorum. Eğer standart kartsa, Gold kartsa da 2 katı 10 dirhem çekiyor. Şöyle bir meydanındayız. Bu Old Dubai'nin arkadaşlar. Böyle daha da devam ediyor. Şöyle göstereyim. Ya adamlar eskiyi de yapmışlar ama ne oldu dayı? Ama yeni yapmışlar aslında. Eski görüntüyü vermişler. Bolt diyorum. Karim ve Uber kullanabiliyorsunuz. Biz Karim'den taksi çağırdık şimdi. O Burj Khalifa'nın oraya doğru gidiyoruz. Çok güvenilir burada taksiler. Kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Nakit de ödeme yapabiliyorsunuz. Hiç problem değil. Sisteme kartınıza girmenize gerek yok. Burada herkesin post cihazı taşıması zorunlu. Her Evet, taksinin. tabii ki. Ve her RTA dediğimiz bir şey var işte government'e bağlı. Taksilerin kontrolünü sağlayan. Onlar zaten internet, telefon ve post cihazı sağlıyorlar. her taksi şoförüne. Evet interneti kullanmaları için yani mutlaka bir lokasyon yazdıysanız ve yabancıysanız bilmiyorsanız üstüne basa basa söyleyin. Hepsinin telefonu ve interneti var. Açmak zorundalar, bakabilirler. Zaten bu hemen şeyde şurada abinin bilgilerinin yazılı olduğu bir ekran da var. Orada fiyat da yazıyor. Fiyatı da takip edebiliyorsunuz. Bizim taksimetreler gibi düşünebilirsiniz. Biz mesela şu anda 11-12 kilometre yol gideceğiz Dubai'de. Vereceğimiz fiyat ortalama 14-15 dolar gibi bir şey olacak gibi. Yine en son tabi aktarırım eğer ekstra fazla bir şey çıkarsa size. Ve arkadaşlar Dubai'nin kalbi Burj Khalifa'nın olduğu yere, Dubai Mall'un olduğu yere tekrar geldik. Videonun ilk başındaki yerleri hatırlayın. Bir de buraya bakın.
Ha, orası da iyi ama burası gökdelenler bölgesi. Çok farklı. Yavaş yavaş da akşam oluyor, karanlık başlıyor. Hareketlilik başlıyor. Şurada Time Out diye bir market var. Orada yemekler satılıyor. Ülkelerin yemekleri var. Orada yemek yiyeceğiz. Yemek seçeceğiz. Acıktık yine. 25-30 dakika ama bu videoyu ben sabahtan akşama kadar çekip bir video haline getiriyorum. O yüzden sizlerden de ricam beğenip, yorum atıp kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Televizyondan izlenme oranı çok yüksek kanalımda. Telefonunuzu o ara bir elinize alıp videodan sonra beğeni, yorum atarsanız da mutlu olurum. Sevgili abilerim, ablalarım, kardeşlerim, teyzelerim, amcalarım. Tam şurası. Biraz daha böyle gökdelenlerin arasında şöyle bir eski yapıya benzer bir yapı yapmışlar. Bir video önce göstermiştim. Time Out. Çok kalabalık ya. Tuma hep böyle değil mi? Her sezon, her ay. Hep insan var. Akşamları daha da kalabalık tabii. Evet. Hafta sonları daha da kalabalık. Şu gördüğüm boş alan var ya, burada yürüyecek yer bulamıyoruz. Yürüyemiyoruz yani. Bir video sonra buranın akşamlarını göreceksiniz arkadaşlar. Sistem bu. Sağlı sollu restoranlar var arkadaşlar. Time Out Market. Burada böyle yemekler. Yeriz şimdi bir şey. Şeye benzettim. Portekiz'de bir market vardı. Aa, onda da Time Out'tu. Demek ki bir şey bu. Her Evet, yerde olan evet. bir şey. Evet, onda da Time Out'tu. Portekiz'de hatırladım. Çeşit çeşit böyle mutfaklar vardı. Arkadaşlar yemek yedik. Valla yemek yerken çekmeyi unuttum ya. Yemek yedik. Bir de üstüne özlemiştim. Bir nata tatlısı yedim. Portekiz tatlısı. Sonra videoyu şu an bitirme vakti geldi. Şöyle gökdelenlerin arasından arkamdaki gördüğünüz üzere, ya da dur şöyle dönelim. Burj Khalifa'ya doğru dönelim. Bu videoyu burada bitirelim. Şöyle baksanıza ya. Kendinize iyi bakın. Şurada da akşamları böyle 1 saat, 1,5 saat sonra bir gösteri havuzu başlayacak burada. Ya, su gösterisi başlayacak müziklerle beraber. O her yarım saatte bir mi Tümay? Evet, her yer. Her yarım saatte bir burada su gösterisi oluyormuş. Yani müzik çalıyor. Işıkla beraber su adeta havada dans ediyor. Onu bir sonraki video ben size göstereceğim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tümay arkadaşımın Instagram adresini ben aşağıya koyuyorum gene. Burada herhangi bir yatırım işiniz olur. O konuda Tümay burada yatırım uzmanlığı yapıyor. Bilginiz olsun. Ev almak istersiniz, arsa almak istersiniz, ne bileyim işte bir yerde bir şey açmak istersiniz. Tümay bu konuda size destek sağlar. Herhangi bir konuda da soru sorabilirler. Her Soru zaman sorabilirler. yardımcı olun. Tabii ki. Bunun sözünü verdi Tümay. Darlamayın da kızı ha. Şuraya yazdım Instagram'ını. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Habibi diyoruz. Come to Dubai diyoruz. Bitiriyoruz. Ya 3-4 gün burada vakit geçirilebilir ya, işin şakası. Bence 3-4 gün vakit geçirebilmek için keyifli bir yer yani. Tamam, ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani her türlü şeyi düşünmüşler insanlar, gelen turistler için. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.